Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sehpa örtüsünün takım yastık modellerini yapacağız. Sizler için hem uzun hem kısa hem de iki farklı ip denedim. Üzerinde turuncu yastık kılıfı olan yastık 45'e 45 santim. Arka tarafta ekru renk kılıf olan yastıkta 50'ye 50 santim. Ekru yastık kılıfını biraz daha uzun yaptım. Turuncuyu biraz daha kısa yaptım. İsteğe bağlı yastığın altına kadar ekleyip altını birleştirip püskülsüz de yapabilirsiniz. Modelin yapılışı çok kolay. Gün içinde rahatlıkla 3-4 tane yapabileceğiniz bir model. Ekru renkte 2 mm koton ve polyester karışımı makrome ip kullandım. Turuncu renkte de %100 koton ip kullandım. Püsküllerinde de bu şekilde kırcıllı ip kullandım. Püsküllerin ucunda bu şekilde 19 mm ahşap boncuk kullandım. Bu turuncu kılıfı kullandığım yastık 45'e 45 santim. Ekru renkte yaptığım yastığın ölçüsü de 50'ye 50 santim. Bu 50'ye 50 santimde 4 şerit kullandım. Bu 45'e 45 santimde de 3 şerit kullandım. 3 şeritli olan daha hoşuma gitti. Esnetince örnek kendini daha iyi gösterdi. Ben 3 şeritli olanı daha çok beğendim. Hedefimiz 1 milyon aboneye ulaşmak. Bu da sizlerin sayesinde olacak inşallah. Sizlerden ricam video karşınıza çıktığı zaman beğen ve yorum yaparak destek vermeniz. Bu şekilde videolarımız daha çok kişilere erişecek ve sayenizde 1 milyon aboneye ulaşmış olacağım. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 mm kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. İpin arkasında 2 ile 4 mm tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 mm tığ kullanacağım. Şimdi şeridime başlıyorum. Şimdi dantel kısmına başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincirin içinden tığımı batırarak halkamı birleştiriyorum bu şekilde. Şimdi trabzanı yapmaya başlıyorum. İlk trabzan yerine zincir çekerek başlıyorum. 4 zincir çekerek başlayabilir. 4 zincir çektim ilk trabzanın yerine. Toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bu bir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 tığıma 2 sefer doluyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve 4 arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafta 4 trabzan daha yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 sonuncuyu yapıyorum. İlk sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi diğer sıraya başlıyorum. Diğer sırayı dönerken ilk trabzan yerine bakın bu köşelerde trabzan yerine burada zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 bu trabzan yerine arada 2 zincir ve toplamda 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta aynı burada yaptığım işlemi yapıyorum. 4 bir tarafta, 4 diğer tarafta trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın tek tarafı yaptık. Şimdi arada tekrar 3 zincir. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. 1 2 3 ve 4. Boşlukta aynı bu diğer işlemi burada yaptık. Şimdi burada kare yapmıştık. Aynı kareyi burada da yapıyoruz. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum.
Burada trabzan yerine zincir yapmıştık. Dördüncü zincirin içinden, yani sonuncu zincirin içinden normal trabzanımı yapıyorum. İkinci sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi zincir çekerek tekrar başlıyorum. 6 zincirle başlayacağım. Sıramı dönüyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı buradaki gibi bir tarafta 4, diğer tarafta 4 trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tekrar diğer tarafında da 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ortadaki trabzan işlemi bitti. Aynı buradaki gibi buraya da kare yapmaya başlıyoruz. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 3. Buradan 3. zincire batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 4. sırayı yapıyoruz. Aynı buralarda yaptığımız gibi 6 zincir. 6 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma doluyorum. Bakın burada ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı oluşuyorum. Trabzanımı yapıyorum. Tekrar arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluğa gelerek buradaki gibi dörtlü trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Diğer 4 trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Yani bu sonuncu trabzanın tepesine. Arada 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 1, 2, bu trabzanın yanından bir saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3. zincirin içinden trabzanı yapıyorum. Şimdi bu başlangıç kısmı bitti. Köşe yapmaya başlıyoruz. Bakın aynı buradaki gibi 1, 2, 3, 4 sıra yaptıktan sonra kesmeye başlıyoruz. 2 kare kesip ondan sonra yeni kenar kısmına başlıyoruz. Şimdi ben 4 sıra yaptım. Sıramı dönüyorum hiç zincir çekmeden. Benim bu trabzanın tepesinden başlamam lazım. 1, 2, 3, yani 3. trabzanın tepesinden başlamam lazım. Oraya kadar iz sürümü yapıyorum. Bu arada 2 zincir vardı. Zincirlerin birer teline batarak iz sürümü yapıyorum. Bu şekilde ipimi alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinci zincirinde bir telini alıyorum. İpimi oradan geçirip
ilmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinde de aynı. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde buraya kadar iz sürme yapıyorum. Zincirlerden bir tel. Şimdi trabzanın tepesine gelip burada normal iz sürme yapıyorum. Şimdi burada aynı bu köşelerde yaptığımız gibi sıra başlangıcı yapacağım. 6 zincir çekerek sıraya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 zincir trabzan yerine 2 zincir de aradaki zincir sayısı için. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bakın bu dörtlü yaptığımız trabzanın ilk trabzanına batarak normal bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir, tığımı tekrar doluyorum. Şimdi boşlukta aynı bu işlemi tekrar ediyoruz. 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşluktan trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi kare yapmaya başlıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu dörtlü trabzanın 4. trabzanında yani sonuncu trabzan tepesinde trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine batıyorum. Şimdi burada da sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Buradan 2 kare kestik. Buradan da 2 kare kesiyoruz. Buradan yeni sıraya başlıyoruz. Burada 2 trabzan vardı. Burada 2 kare var. Burada da 2 kare var. Şimdi yeni sıraya 6 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sıramı dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu ilk trabzanın tepesine batarak trabzanımı oluşturuyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Ortada zincir içerisinde tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3. Bu ortadaki işlem hep aynı. Toplam 4 trabzan. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3 ve 4. 2 zincir. Bu trabzanın sonuncu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Sıra sonuna kadar hep kare yapıyorum şu anda. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Arada 2 zincir. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. Bu modelde bu köşelerin oluşması için hep 2 sıra yapıyoruz. Şu anda 2 sıra yaptık. Tekrar bu kesme işlemini yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden sıramı dönüyorum. Bu trabzanın tepesine kadar 2 kare keseceğiz. Bu trabzanın tepesine kadar iz sürme yapıyoruz. Zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin bir telinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzanın tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin içinde tekrar diğer zincirin içinde de iz sürme. Trabzanın tepesine geliyorum. Orada da iz sürme yapıyorum. Burada da kesme işlemini yapıyorum. Bu model bu 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sırayı tekrar ediyoruz.
Bu başlangıç kısmını oluşturduktan sonra hep şu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Şimdi ben bir iki sıra daha, yani bir köşe kısım daha göstereceğim. Ondan sonra tekrar göstermeme gerek yok. 6 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar bu orta işlemini burada yapıyoruz. Toplamda 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Son trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Burada da 2 kare kesiyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 6 zincir. Sıramı dönüyorum. Trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. İlk trabzanın tepesinde trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Ortada dörtlü trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer 4 trabzanı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Arada 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Son trabzanın tepesine batarak bir trabzan. 2 zincir. Burada sıra sonuna kadar trabzanı yapıyoruz. Tekrar arada 2 zincir. 1 2 3. zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. Modeli bu şekilde, şeritlerimizi bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Hep şu 2 sırayı tekrar ediyoruz. Tekrar anlatarak videoyu uzatmama gerek yok. Hala aklınızda soru işareti olanlar, biraz daha video izleme ihtiyacı olanlar, biraz videoyu geri alarak şu kısımdan tekrar izleyerek bu kısımları tekrar yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. İlk şeridimi yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şu şekilde yastığımın üzerinde göstereyim. Ne kadar uzunlukta püskül yapmak istiyorsak aşağıda o kadar mesafe bırakıyoruz. İsterseniz bunun yastığın bitimine kadar da yapabilirsiniz. Eğer tüm yastık yapmak istiyorsanız. Ben şu anda yarım yapacağım. Püskülde biraz yere yakın olmasını istiyorum. Ölçüyorum. Burası tam yastığımın ölçüsü. 2 sırada ekstra yaptım. Çünkü bunu burada şu anda ekleyeceğiz. Eklemeye başlayacağız. Ben o 2 sırayı yaptım, hazırladım. Yani ortadan katlayınca şurası tam ortası oluyor yastığımın. Bakın şu şekilde burası benim yastığımın tam ortası. 2 sıra daha fazladan yaptım. Tam ortadan katlıyorum ve ilk köşeden birleştirmeye başlıyorum. Bakın. Bu şu anda olduğum köşe. Ondan önceki köşeye batıyorum. Buradaki ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bu şekilde ilk köşemizi birleştirmiş oluyoruz. Normal sıralarda yaptığımız gibi iz sürümü yaparak 2 kare kesme işlemini yapıyoruz. Sırasıyla zincirlerin içinden iz sürümü. 1, bu ikinci kare, bu trabzanın üzerine gelerek burada bitiriyorum. Normal sıraya başlıyorum.
6 zincir, ilk trabzan tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir, ortada aynı işlemi yapıyoruz. Videoyu uzatmamak için bu kısmı tekrar göstermiyorum. Normal sıralarda yaptığımız gibi gidip geliyoruz. Köşe olunca diğer köşeyi birleştiriyoruz. Şu anda bir sefer gidip gelelim buraya kadar. Sıramı gittim, geldim, köşeye kadar geldim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Tekrar ortadan katlıyorum. Birleştirdikten sonra gittim, geldim, köşeye kadar geldim. Şu anda köşemiz, kesme işlemi yaptığımız yer, buraya kadar kesiyoruz. Sıradaki köşeye, en son bunu birleştirmiştim. Ondan sonraki köşeden birleştiriyorum. Tığımı batırıyorum. İpimi oradan alıyorum. Sırasıyla iz sürme yapıyorum zincirlerin içinden. Trabzanın tepesine kadar geldim. Şu anda ikinci trabzana kadar gitmem gerekiyor. Oradan başlamam gerekiyor. Trabzanın tepesine kadar geldim. Şimdi normal yeni sıraya başlıyoruz. 6 zincir, ilk trabzan tepesine trabzan yapıyorum. Tekrar gidip geliyorum köşeye kadar, birleştirme aşamasına kadar. Şimdi sıramı gittim, tekrar bu köşeye kadar geldim. Bu köşede de bakın burada birleştirmiştim. Şimdi sıradaki köşeden tığımı alıyorum. İlmeğimi oradan geçiriyorum. Köşe birleştirmesi bu şekilde bitmiş oluyor. Normal sıraya devam ediyorum. Bu trabzan tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Zincirin içinden, sıradaki zincirin içinden, trabzanın tepesinden, zincirin içinden, tekrar zincirin içinden, en son trabzan tepesine gelerek orada bitiriyorum. 6 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu ilk trabzan tepesine trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde tekrar gidip gelip köşede birleştiriyoruz. Son 3 tane köşe kaldı. Bunlarda da göstermeme gerek yok. Bu köşeleri de birleştirelim. Sıra sonuna kadar yapalım bu şekilde. Burası yastığımın ortası. Bakın bu şekilde kendi kenarında sırasıyla hepsini birleştirdim. Son bir tane kaldı. Sıramı gittim, geldim. Son birer köşesini birleştireceğim. Ondan sonra ilk şeridimiz bitiyor. Son köşenin içine tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan içine çekiyorum. Artık bunun üzerine daha örmeyeceğim. Burada bitecek bu. Son bitirme işlemini yapıyorum. Trabzanın tepesinden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimi arkada saklıyoruz. İlk şeridimiz bitti. Şimdi başlangıç kısmını kendime doğru çeviriyorum. Aynı bu 4 sırayı burada başladığımız gibi başlıyoruz. Sonra köşeden birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi bu başlangıç kısmını ben tekrar göstermeyeceğim. Videoyu geri alarak bu başlangıç kısmına bakabilirsiniz. 4 sıra yaptım. Başlangıç yerini başladım. Köşeye kadar getirdim birleştirme aşamasını. Şimdi sıramı böyle geldim. Tersine dönüyorum. Bu şeridimin de başlangıç kısmını bana doğru getiriyorum. İlk sırası düz. Bunu da aynı şekilde ilk sırası düz. İkisi aynı yönde yerleştiriyorum. Bunun ilk köşesinden trabzanın yanından 1, 2, 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan çekiyorum. Normal sıraya devam ediyorum. Bu trabzan tepesine kadar iz sürme yapıyorum. Sırasıyla zincirlerin içinden, trabzanın tepesinden, tekrar zincirlerin içinden, trabzanın tepesine kadar geldim. Burada yeni sıraya başlıyorum. 6 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. İlk trabzanın tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde gidip geliyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. Sıramızı gidip gelelim. Köşede ikinci köşemizi birleştirelim. Sıramı gittim, geldim. Birleştirme aşamasına kadar geldim.
Şimdi buradan ikinci köşeye geldim. Trabzanın yanından 1, 2, 3. zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Normal sıraya devam ediyorum. İz sürme yapmaya başlıyorum. Sırasıyla zincir ve trabzanların içerisinden iz sürme yaparak bu yeni sıraya başlayacağım. Trabzanın oraya kadar geliyorum. Bu iki kareyi kestikten sonra yeni sıraya başlıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. İlk trabzan tepesine batarak yeni sıraya başlıyorum. Bu şekilde sıramı gidip geliyorum. Sonra bu köşeyi birleştiriyorum. Sırasıyla bakın bütün bu köşeleri, bu sıra bitimine kadar bütün köşeleri birleştirerek sıra sonuna kadar yapıyoruz. Burası ilk şeritti. İkinci şeridi de bu şekilde sıra sonuna kadar yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Son köşenin de 3. zincirine batıyorum. İlmeği zincirin içinden çekiyorum. Trabzanın tepesinde bir iz sürmeyi yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Sonra yeni şeride başlıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi birleştirme aşamasına kadar yapıyoruz. Sonra köşeyi birleştiriyoruz. Ben 3. şeridimi de hazırladım. Birleştirme aşamasına kadar geldim. Tekrar bakın, ilk sıranın yüzü aynı yönde bana doğru. İlk köşenin 1, 2, 3. zincirin içinden beri tığımı batırıyorum. Burada tekrar birleştirmeye başlıyorum. Aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi buraya kadar iz sürme yapıyorum. Sırasıyla zincirlerin içinden, trabzan tepesinden, zincirlerin içinden trabzan tepesine kadar geliyorum. Burada yeni sıraya başlıyorum. 6 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. İlk trabzan tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırayı da aynı ikinci sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar birleştirelim. Sonra yastığımı ölçüyorum. Şu şekilde yastığımı ölçüyorum. Bu benim 3. sıram. Buna 3 sıra küçük geliyor. Bir sıra daha buna ekleyeceğim. Bu 3. sıramı sıra sonuna kadar yapacağım. 4. sıra benim son sıra olacak. 4. sırayı da başlayıp onu da yarıya kadar birleştirip oradan diğer kısmı göstereceğim size. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. 3. şeridi de ekledim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Son burayı da ekleyip ipimi keseceğim. Şimdi 4. şeridimi yapacağım. Benim yastığıma 4 şerit uyuyor. Eğer sizinki bu 4 şeritten fazla gerekiyorsa 5. şeridi yapacaksanız bir şeridi daha bu 2. ve 3. gibi ekleyerek sonuncu şeridi şu anda yaptığımız gibi ekleyeceksiniz. Eğer sizinkine 3 şerit yeterliyse yastığınıza 3. şeritte, yani sonuncu şeritte bu yapacağımız işlemi yapacağız. Şimdi aynı şekilde bunun gibi başlayacağız ilk birleştirme aşamasına kadar. Sırasıyla bu yarıya kadar birleştireceğiz. Bu ilk sırada nasıl böyle katlayıp yarıyı birleştirmiştik. Şimdi bunda da dördüncüsünde, yani sonuncusunda, eğer bu sonuncu sizin kaçıncı şeritleri denk gelecek onu bilmiyorum. Sonuncu şeritte normal ilk burada başladığımız gibi başlayacağız. Bu yarıya kadar aynı şekilde birleştireceğiz. Buraya kadar yapalım. Sonuncu şeridimizi bu yarıya kadar birleştirelim. 4. şeridi yarıya kadar birleştirdim. Şimdi buradan sonrasını katlayacağız. Hem bu taraftan birleştireceğiz, hem bu taraftan birleştirmeye başlayacağız. Şimdi burada birleştirdim. Diğer tarafa gidiyorum. Burada trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu ortada aynı işleme devam ediyorum. Bu ortalarda hiçbir değişiklik yok. Sadece kenarlarda birleştirme yapıyoruz. Dört,
Arada 3 zincir. Tekrar 4 trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Buraya kadar, normal keseceğim yere kadar geliyorum. 2 zincir, son trabzan tepesinde bir trabzan, 2 zincir, bu trabzanın üzerinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi normalde burada sıraya dönerken 6 zincir çekerek dönüyordum. Burada birleştirme yapacağımız için 4 zincir yapıyorum. Bu 4 zincir trabzan yerine çekiyorduk. Sonra arada 2 zincir çekiyorduk. 4 zincir çektikten sonra şu şekilde döndüreyim. Şimdi bu yöne doğru gideceğiz. Bu en son yaptığım köşenin, bakın, trabzandan sonra 1 2 3. zincirin tepesinde, yani bu taraftan da 4. zincir. Bu ilmeğimi oradan alıp bunu birleştiriyorum. Şimdi aradaki 2 zinciri çekiyorum. 6 zinciri bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu zincir bu trabzanın tepesinde. Şu anda bu tarafa doğru dönmüş gibi görünüyor ama şu şekilde trabzanın tepesindeki zincir. Bu aradaki 2 zinciri de çektik. Şimdi bu trabzanın tepesine batıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın, katladığımda bu zincir, bu trabzanın tepesinde, biz bu ikinciye batıyoruz. Bunun tepesine batarak trabzanı yapıyorum. 2 zincir, bu trabzanın tepesine gelerek trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, sonra ortadaki işlemi yapıyoruz. Burada bir değişiklik yok. Bu taraftaki köşeyi bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Orada da birleştireceğiz. Bu son sırada iki tarafta birleştirmeye başlıyoruz. Bu tarafa geleceğiz. Burada birleştireceğiz. Diğer tarafa geleceğiz. Bu köşelerde birleştireceğiz. 2 3. trabzanı yapıyorum. 4. trabzanı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 4 trabzan. 2 3 ve 4. 2 zincir, son trabzan tepesinde bir trabzan, 2 zincir, bu trabzan tepesinde bir trabzan, 2 zincir, 1 2 3 üçüncü zincirin içinde bir trabzan. Burayı normal diğer taraflarda bitirdiğimiz gibi bitiriyoruz. Şimdi tekrar dönüyorum. En son bu köşeyi birleştirmiştim. Şimdi bu köşeden birleştiriyorum. Bakın, sıradaki köşe. Trabzandan sonra 1 2 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi buradan çekiyorum. Normal bu taraftaki birleştirme işlemine devam ediyorum. İz sürümü yaparak buraya kadar geliyorum. Son trabzanın tepesine de geldim. Şimdi yeni sıraya burada başlıyorum. 6 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzan tepesinde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, normal sıralarda bu trabzanın tepesine kadar yapıyorduk. Bu 2 kareyi kesiyorduk. Burada da 2 kare kesiyorduk. Burada kestim. Burada başladım. Şimdi bu trabzan tepesine kadar yapıyorum. Bu trabzanın tepesine kadar geldim. Şimdi bu tarafta birleştirme yapacağız. Aynı burada yaptığımız gibi 4 zincir, sıramı dönüyorum. Bakın, en son bu köşeyi birleştirmiştim. Şimdi bu köşeden 1 2 3. zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Normalde 6 zincir dönerek yaptığım işlemi bu şekilde bitiriyorum. Bakın, bu zincir bu trabzan tepesinde biz sıradakine batıyoruz.
bir trabzan, 2 zincir, bu trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu trabzanda yapıyorum. 1 2 3. Üçüncü zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. Burada 2 sırayı tamamlıyorum. Şimdi sıramı dönüyorum. Sıradaki köşeyi birleştiriyorum. Bakın bu bitti. Buradan birleştirip buraya kadar geleceğim. Şimdi köşeyi birleştiriyorum. 1 2 3. zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. İz sürümü yaparak buraya kadar geliyorum. Trabzanın tepesine kadar geldim. 6 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu trabzanın tepesinde bir trabzan. Bu şekilde bakın burada 2 kare kestik. Burada da 2 kare kesiyoruz. Buraya kadar yapalım. Sonra burada birleştirelim. Bu kenara kadar geldim. Bu trabzanın tepesine kadar yaptım. Şimdi sıramı dönüyorum. 4 zincir. Sıramı dönüyorum. Bu sıradaki köşeyi birleştiriyorum. Az önce burayı birleştirmiştim. Şimdi burayı birleştiriyorum. 1 2 3. zincirin içinden ipimi alıyorum. Tekrar 2 zincir yaparak devam ediyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde diğer tarafa kadar yapıyoruz. Tekrar göstermeme gerek yok. Bu tarafa gidiyoruz. Bu köşeyi birleştiriyoruz. Bu tarafa geliyoruz. Bu köşeyi birleştiriyoruz. Sırasıyla bir o tarafta bir bu tarafta birleştirerek bu şeridimizi de sıra sonuna kadar birleştirelim. Son şeridimi de son sıraya kadar birleştirdim. Son köşeye geldim. 1 2 3. Üçüncü zincirin içinden ilmeğimi alıyorum. Bu trabzanın tepesinde bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum ve arkada saklıyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300 iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum.
İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püskülüm hazır. Tarifinde ben 15 defa elime sararak gösterdim. Bu şekilde daha büyük olmasını istiyorsanız 25 defa elinize sarabilirsiniz. Bu şekilde 19 mm ahşap boncuk kullandım. Ahşap boncuğun içinden 2 ipimi çekiyorum. Yastığın isterseniz iki tarafına da püskül takabilirsiniz ama ben sadece ön tarafa takacağım. Yani bitiş olan taraf benim daha hoşuma gittiği için bu tarafta püskül takacağım. İsteğe bağlı bu başlangıç tarafında da takabilirsiniz. Ama ben bitiş tarafına takacağım. Bu şekilde burada 3 zincir çekmiştik. İkinci zincirin içinden, ortasından ipimin tekini alıyorum. İpin diğer ucuyla 2 düğüm atıyorum. 1 ve 2. Bu ipi dilerseniz bu arkada saklayabilirsiniz. İsterseniz benim gibi püskülün içine doğru çekebilirsiniz. Bu şekilde ipleri püskülün içinden beri aşağıya doğru çekiyorum. Sonra bu ipimizi bu bağladığımız ipin arkasından beri püskülün içinde çekiyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün püskülleri takalım. Bende 4 şerit var. 4 tane püskül takacağım. Sırasıyla hepsine takıp ütüleyip size bitmiş halini göstereceğim yastığın üzerinde. Modellerin bitmiş hali yastıkların üzerinde bu şekilde duruyor. İkisi de çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.